Hiç işkence gördün mü? Tacizcilere, tecavüzcülere yaklaşım nasıl içeride? Mahkumların kendi içlerinde bir kanunu var mı? Soramazsın'ın yeni bölümünde eski bir mahkum olan Mehmet Civelek'le birlikteyiz. Mehmet abi, kısaca kendinden bahseder misin? Ben veteriner sağlık memuruyum. Kayseri'nin Develi'de. 1960 doğumluyum. Askerden sonra yani biraz 12 Eylül darbesi beni de vurdu yani. Büyük bir darbeydi. O darbeden dolayı 33 yıl, 9 ay, 17 gün, 11 saat suçsuz yere yatırıldım. Ve bu dönemin içerisinde yaşama hakkım alındı. Yaşayamadım. Cezaevine neden girdin? Cezaevine ben askeri istihbarattaydım. JITEM'de araştırmacıydım. Yapılan araştırmalardan dolayı harcandım yani. Bunu devlete de yıkmaya, şeye de yıkmaya gerek yok. Ben 33 sene cezaevinin içerisinde suçsuz yere yattığımı biliyorum. Hiçbirimiz mahzun değiliz. Elbette ufak tefek suçlar yapılmıştır bilmeden, bilmeyerek. Kalp kırmak kolaydır, kazanmak zordur. Ama adalet benim kalbimi kırdı. Adalet beni kazanamazdı artık. Adalet benim gözümde bitti. 1 sene 8 ay ceza aldım. O 1 sene 8 ay hiçbir zaman bitmedi. Nasıl uzadı bu 1 sene 8 ay, 33 yıla? Onu ben de bilmiyorum ki, bilsem. Kimin dosyayla tahribat yapıldığını şu anda Yargıtay'a araştırın, 1 sene 8 ay görünüyor. Ama bendeki evraklarda şu andaki kanıtlarım ve delillerime göre o dosyanın mahkeme tarafından kaldırıldığını, Yargıtay bozuyor, mahkeme tarafından kaldırılıyor ve derhal tahliyesine deniliyor. Başka bir suçtan değilse infazın durdurulup tekrar tahliyesine diyor. Size şunu soracağım. İnsan olarak mantiki bilmeyebilirsiniz. Çünkü yaşınız, belki hukuk bilginiz el vermeyebilir yani. Bir insanın infaz olur mu? Olmaz. Olmaz tabii. İdam cezasında bir insanı bir kere idam edersin. 2. sefer mezardan çıkartıp idam edebilir misin? İnfaz edebilir misin? Edemezsin. İnfazın infazı olmaz. Bana 3 kere infaz yakılmış. Ve 1 sene 8 ayın infazı nasıl oluyordu 11 yıl ceza oluyor? Ve onun bir daha yakıyor, 22 yıl bana neden infaz yatırıldı? Bunun açıklamasını istiyorum ben. Ve bunu araştırıyorum, bunu bulamıyorum. Benim sevdiğimle parkta oturup da çay içme hakkım yok muydu? Benim çoluk çocuk sahibi olmam hakkım yok muydu? Benim yuva kurma hakkım yok muydu? Bunu neden benim elimden adalet aldı? Hapse girmeden önce evli miydin? Biri var mıydı? Nişanlıydım. Çok sevdiğim biri vardı ama nasip olmadı. Cezayı aldıktan sonra 1 sene 8 ay. Ceza aldıktan sonra başkasıyla evlendi. Şu anda 5 tane çocuğu var. Tesadüfen gördüm. Kocasını tanımıyorum, kendisini tanıyordum. Baktım, kocası da bana dedi ki, 140 Jonus'ta çıkan bu adam değil mi? Tanışalım diye yanıma geldiler. 1-2 soru sorduk, muhabbet ettik. Ve duramadım, dayanamadım. Dedim kusura bakmayın, benim işim var. Sonra bir ara görüşürüz sizinle. Çektim, uzaklaştım. Arkasını dönüp baka baka gitti ağlayarak. Ama hayat yuva yıkmak değil. Dedim ya size, yaşamak için gelmişiz. Hiç intihar etmeyi düşündün mü? Evet. 2 kere cezaevinde intihar etmeyi düşündüm. Ve birinde ilaç içtim. Ölmedim. 2 gün sonra uyandım. Biri de kendimi kestim. Annemin vefat ettiğinde. Çünkü annem benim için kutsaldı. Çok seviyordum annemi, babamı. Ve acı bir kayıptı. Olmaması gerekiyordu. Annem için ben canımı veririm yani. Şu anda da öl deseler ölürüm yani annem için. Cenazesine katılabildin mi? Hayır. Abimin ne ötekilerinin hiçbirinin cenazesine katılamadım. Peki bu normalde mahkumlara verilen bir hak O mı? sonradan verilen hak. O dönem zamanlarda yoktu. O dönem öyle fazla bir şey gelişmiş değildi yani. Zaman kısıtlıydı. Jandarma yoktu. Bazı şeylerde engel çıkartılıyordu. Cezaevini Adalet Bakanı yönetmiyor zaten. Cezaevini müdürler yönetiyor. Müdür ne derse o. Evet. Farklı farklı cezaevlerinde kaldın. Tabii. E tipi, L tipi, C tipi, F tipi, özel tip.
Şakran. Hepsinde yattım A tipi. Bütün cezaevlerinin hepsinde yattım eski tipleri. Eskiden cezaevlerimizdeki çıkan yemeklerde kurt vardı. Hoşaf verirlerdi, üstü kurt doluydu beyaz beyaz. Ama bazıları yiyordu mecburiyetten. Biz kendimiz yemek yapıyorduk. Bizi yemek yapıyorduk, yemek yiyorduk. Çok güzel aşçıyım ben. Profesyonel aşçıyım ben de. Kendim yemek yapıyordum, yiyorduk. Bundan yaşıyorduk yani. Hiç işkence gördün mü? Evet, cezaevinde yatıp da işkence görmeyen olur mu? 33 sene cezaevlerinde, eskiden de emniyette 45 gün kaldım ben. Emniyette 45 gün beni tuttular. Hakları olmadıkları halde tuttular. 45 gün emniyette çay kahve ikram etmiyorlar. Dayak ikram ediyorlar. Çıktığında ilk ne yaptın? Çanakkale'den tahliye oldum. Eşyalarımla beraber, kuşlarla beraber deniz kenarına gittim. Denizde bir eli yüzümü yıkadım, ağladım. İnanamadım, geri tahliye, tekif olacağım dedim. Amca dediler, ne yapıyorsun? Hava soğuk denizde. Genç üniversite talebeleri bankların orada oturmuşlar. Kimi el ele tutuşmuşlar, kimi özlemlerle. Yani hayat yaşıyoruz. Hayatta dedim, ilk defa özgürlüğüme kavuştum. Özgürlüğün tadını çıkartıyorum. Özgürlüğün simgesi güvercin, kelebek, bir de deniz dedim. Cezaevinden çıktıktan sonra iş bulmak nasıl oluyor? İş bulabiliyor musun? Çok güzel bir konuya değindin. Ama iş bulmak, samanlıkta iğne aramak gibi. Torpilin olursa, iş ve işçi bulma kurumlarına gidiyorsun, eski hükümlülerin. Kredi veriyorlar diyorlar. Eski hükümlülere kredi veriyorlar diyorlar. Ya nasıl kredi veriyorsunuz siz? Eski hükümlüye kredi veriyorsunuz. Milleti avutmayın yani. Bir gerçeği söyleyin. Ben iş kuracağım, dükkanı tutacağım, içini yerleştireceğim, iş sahasını hazırlayacağım, iş ve işçi bulma kurumuna müracaat edeceğim. Ondan sonra gelecekler, inceleyecekler, bana kredi verecekler. O kadarını Bu yapabilirseniz. mantıkla, zaten onu yaptıktan sonra krediye ne gerek var? Çalıştırırım dükkanı. İş bulma imkanımız sınırlı yani. Arıyorum. Facebook'ta da yayınladım. İş arıyorum diye. Başka çarem yoktu. İş arıyorum. Ama bulamıyorum. Hangi iş yerine gittiysem, Kayseri'ye gittim, İzmir'e gittim, İstanbul'a gittim, Ankara'ya iş ve işçi bulma kurumlarına gittim, müracaat ettim. Bursa İş ve İşçi Bulma Kurumlarına müracaat ettim. Bana veriyorlar 4 tane evrak. Şuraya, şuraya, şuraya gidin. Gidiyorum. Adam bana diyor, dün geleydin, iş aldık. Halbuki yaşlı görüyor, almıyor. Peki ne iş yapmak isterdin? Ben mi? Benim kitap satmak isterdim. Kitapçı dükkanı açmak isterdim. Ama kebapçı dükkanı, çay ocağı. Yani bu imkanlarım olsa açıp çalıştırabilirim yani. Ama her bekçilik, anlatabiliyor muyum? Bekçilik bu yaştan sonra da zaten kazma kürek zor yani. Beni çağırdılar iş için. Dediler ki buyur sana iş veriyoruz. YouTube'da görmüşler. Ben de gittim. Bir tır dolusu çimento. Çimento torbalarını aldım. 10 tanesini götürdüm. Arabayı nasıl indireyim? 2 kişi. Başka adam da yok. 2 kişi indiriyoruz arabayı. 10 tanesini kendime yediremedim. Taşıdım. 10 taneden sonra dedim kusura bakma ben bir dinleneceğim, sigara içeceğim. Dedim paranız sizin olsun, kusura bakmayın, bu iş değil. Bu iş değil. Çimento torbasını düşürürsen parandan kesiliyor. Patladığı zaman da dedim yok, ben yapamıyorum, kusura bakmayın. Çıktıktan sonra akrabaların, ailenin davranışları nasıl oldu? Ben cezaevinden çıktıktan sonra şu anımı anlatayım. 5 yaşında bıraktığım birinin karşısına geçtim. Şöyle bir baktı. "Şşt lan" dedi, "ne arıyorsun burada?" Tanımadı. Tanımadı. "Yaşından başından utanmıyor musun?" dedi. "Bahçemizde ne arıyorsun?" dedi. Rahmetli abimin çocuğuydu. Bunu diyen. Yeğenimdi yani. Boynumu eğdim. "Kusura bakmayın, rahatsız ettim" dedim. Ve arkamı döndüm, çıktım. Yengem görmüş.
pencerede. Demiş amcan o senin. Arkamdan koşarak geldi. Amca elini öpeyim dedi. Kusura bakma falan. Ben dedim ki sen haklısın. 33 sene sizden uzak olan bir amcanın amcalığı neydi? Anlamı var. Hayatın ne anlamı var? Yaşanın ne anlamı var? Ama bunu derken gözlerinde yaşlar akıyordu. Ama bunu derken içim ağlıyordu, yüreğim ağlıyordu, ruhum ağlıyordu. Tırnaklarıma, saçımdan tırnaklarıma kadar sızlıyordu. Şu anda gene ağlamak üzereyim. Bedenim ağlıyordu. Haklıydın dedim. Yaşam devam ediyor. Kusura bakmayın rahatsız ettim. Özür dilerim dedim, çıktım. Ve ayrıldık. Ayrılmak zorundaydım. O kelime bana çok ağır gelmişti. Altından kalkamazdım. Cezaevinde bir günün nasıl geçiyordu? Cezaevlerinde sabahleyin erkenden kalkılır. Pijamalı, pijamasız sayıma çıkılır. Kimi giyinmiştir, kimi pijama inandır, kimi uykudan kalkmıştır. Bahçeye çıkarız. Büyük bir bahçesi vardır. İdare ekibi gelir. Sayım ekibi. Baş gardiyanlar, vardiya gardiyan, devreden gardiyan. İnfaz koruma memuru oldular şimdi. İnfaz koruma memuru gelir. Sayımı yaparlar. Bazen müdür de katılır. 1, 2, 3, 4, 5 kaç kişi? 40, 42. Sondur denir. Çeker, kapı kapanır. Ondan sonra içerideki monoton hayat başlar artık. Kahvaltı telaşı. Eğer görüş varsa görüş telaşı. Mektup telaşı. O anki yapacağım program. Bazen işte geziye çıkartırlar. Haftada bir kere spora çıkarsın. Spor yaparsın. O da hava şartları uygunsa gidersin spora. Gezmeye, sahaya çıkarsın. Her gün bir koğuşu sahaya çıkartırlar. Saatle, bir saatle. Sen gelirsin, bir başka koğuş gider. Haftaya programlanmıştır onlar. Seminerler programlanmıştır. Oturursun, seminer verilir cezaevlerinde. Kitap kütüphanesi vardır. Kütüphanelerine gidersin, kitap alırsın. Kitaplarını okursun. Hayat böyle devam eder işte. Özlemle, hasretle. Ama bazılarımız benim gibi insanlar otururuz, boncuk öreriz. El işi gemi yaparız, serpme öreriz. Cezaevinde yapılan el işlerinin hepsini bilirim. Bir de şiir yazıyorsun. Evet, şiir yazıyorum. Hücrede en çok vakit böyle mi geçti? Evet, kitap yazmakla geçti. Daha önceden bir ünlü bir ismini açıklamayayım. Sinema sanatçısı rahmetli vefat etti. Kayseri cezaevindeydim. Kayseri cezaevindeyken yattı kendisi. Orada kitap yazmayı önerdi bana. Kendisi zaten yazıyordu. Kendisini rahmetle anıyorum. Ne diyeyim ki? Ben de kitap yazmaya başladım. Şiir yazmaya başladım. Çünkü yaşamak seviyordum. Yaşamayı seviyordum. Boşa kalırsam haksız yere devlete kin gidecektim. Cezaevindeyken hiç hücrede kaldın mı? 17 senesini hücrelerde yaşadım. Tek başıma. Ve bu arada kitap yazdım, şiirler yazdım. Boncuk işleri yaptım. El işleri yaptım, gemi yaptım. Serpme yaptım, bayan ayakkabıları ördüm boncuktan. Kemerler ördüm. Tesbihler ördüm, maşallahlar ördüm. Yani elinden ne geliyorsa cezaevindeki el işleriyle meşgul oldum. Zaten bu meşguliyetle, sporla olmasaydı ben cezaevinde yaşayamazdım zaten. Hücredeyken başka insanlarla hiçbir diyalog, iletişim olmuyor. Yok zaten olmuyor. Hücrelerdeyken zaten bazı hücreler vardır ki cezaevlerinin tarif edilmez, yaşanır. Sadece ekmek kapının altından ekmeği verenin elini görürsün. Başka bir şeyi göremezsin. Ekmekle yemek verenini görürsün. Başka bir şey göremezsin. Bir saat havalandırmaları vardır. Haftada bir saat. Haftada bir saat havalandırmaya çıkarsın. Bahçede gezersin. Gezerken, dışarıya çıkarken bazı kişileri görürsün. Tanıdığın varsa da selam veremezsin. Sesli konuşamazsın. O da başını sallar, selamlaşır. Gider koğuşuna, bahçeye. Peki benzer suçlardaki insanlar bir arada mı tutuluyor? Aynı koğuştaydık. Aynı orada her türlü suç meylinden, zarfçısından, valizcisinden şuna, valizin altı delik, valizin üstüne koyuyor, götürüyor adam valizini. Öyle insanlar vardı, suç makinasıydı. Onların birbirleriyle sohbeti bile birbirlerini eğitmekti. Suçu ayrı olduğu zaman cinayet gaspçıya ne öğretir? Gaspçı cinayete ne öğretebilir?
Hiçbir şey öğretemez. Ama gaspçıyı gaspçının yanına koyduğun zaman birbirlerine eğitim öğretiyor. Yani birbirlerine daha çok şeyleri öğretiyor. Bu bakanlığımızın vermiş olduğu boşluk yani. Bu insanların ıslah edilme yönlerini dedim ya 5 seneyi geçtin miydi ıslah edemezsin. Oradaki suç makineleri var. 90 kişiyi öldüren var. Toros canavarları var. Onlarla ceza yattım ben. 6 kişiyi katletmiş. Manisa'da babasını çivileyen, çiviyle öldüren var. Silifke'de bir kadın vardı 40 yaşında, 60 yaşında. Belki 40 tane çocuğu öldürüp ciğerlerini yemiş gençleşmek için. Bu insanlar nasıl toplumda adapte olacak, topluma kazanacak? Ben diyorum ki Allah kimseyi düşürmesin. Tanrı hiç kimseyi oraya nasip etmesin. Ama oranın da eksikliğini vermesin. Bazı suçlardan dolayı. Bir af çıkacaksa bu suçlara kesinlikle af vurulması, yasa vurulmaması gerekir. Hangi suçlar senin için bunlar? Asla af olmaz. Ufak yaşta çocuklara tecavüz olanlar, kadın cinayetleri, eş cinayetleri. Ya bir düşünsene, aynı yastığa baş koyuyoruz. Çoluğun, çocuğun var. Hayat arkadaşların eşlerini biraz düşünecek. Ben ne dedim ya, varsayımlarla yaşamayacağız. Gerçeklerle yaşayacağız. Araştırma, araştır ya. Boşan. Sen niye kendi hayatını kastediyorsun? Neden başkasının hakkını öldürüyorsun? Hakkın yok ki senin öldürmeye. Yaşamak istiyorsan, yaşamayı seviyorsan, başkasını da yaşatacaksın. Yaşatmayı seveceksin. Başkasını yaşatmayı sevmiyorsan, zaten yaşamasını bilmiyorsun. İnsan değilsin. Anlatabilir miyim? Vurdularla, kırdılarla, duygularla. Vay bu kızla bu geçip konuşuyormuş. Vay bundan bu konuşuyormuş. Vay eşim böyle geziyormuş. Vay balkona çıkıyormuş. Ya sana ne ya? Desene. Bir kelimeyi söyleyemiyor musun? Cezaevinde karşılaştığın en ilginç, en iz bırakan olaylardan biri neydi? Af konusunda görüşmek istedik. Yani af konusu başladı. Mecliste onaylanmıştı. Demirel Sayın Cumhurbaşkanı o zaman Demirel'di. Demirel'de imzalayacaktı. İmzalandı, yürürlüğe girecek. Sabah 33 tane asker ölünce geri çekildi. Taslak geri çekildi. Herkes yatağını çıkartmıştı, eşyalarını dağıtmıştı, tabakları, bardaklar kırılmıştı. Her şeyimizi artık hazırlamıştık, eşyalarımız toparlanmıştı. Geri çekilince bir insana ümit vermeyeceksin. Bir insana ümit verdiğin zaman o ümidini gerçekleştireceksin. Umut mahkumun ekmeği. Peki cezaevinde hiç intihar edenlerle karşılaştın mı? Çok. Çok. Kaç tane diyorsunuz? Kaç tane ölenleri diyorsunuz? Gripin içerek ölenleri de, intihar edenleri de. İntihar sebeplerinin genelde çoğu akraba cinayetlerinde olanlar. Sonuçlarına katlanamıyorlar, dayanamıyorlar. Peki tacizcilere, tecavüzcülere yaklaşım nasıl içeride? Hiç kimse sevmez. Onlar ayrı bir koğuştadır. Damatlar koğuşu derler. Sapıklar koğuşu derler. Onlar ayrı bir koğuştadır. Onlar hiçbir yere gidemez. Onlar müdüriyete giderken bile kontrollü giderler. Serbest gidemezler, dolaşamazlar. Onların kapısı kilitli, yemekleri ayrı, her şeyi ayrı. Cezaevinde öbür hükümlüler gibi değil yani. Ayrıdır. Mahkumlar arası hiyerarşi, ilişkiler nasıl? Yani hani koğuş ağası vesaire gibi terimler görüyoruz, duyuyoruz. Ondan biraz bahseder misin? Şimdi koğuş sistemleri cezaevlerinde müdürlerle, sen dedim ya infaz savcısı, müdür, gardiyanlar, infaz personelleri, infaz yönetimi, yönetme memurları, infazla ceza ile ilgili infaz odaları var, sağlık birimi var, var. Cezaevinde koğuşun içinde de koğuş müessilleri var. Koğuş müessilinin yardımcısı olur, çaycısı olur. Çaycı devamlı çay dağıtır. Yemekçi, koğuşa bakan arkadaş sucuğu derler bazı cezaevlerinde. Bazı cezaevlerinde meydancı denir.
O meydancı da belirli bir ücret karşılığında koğuşun temizliğini yapar, bulaşıkları yıkar, yemekleri dağıtır. Geliriz, yemeğimizi yeriz, bırakır gideriz. Kimin koğuş ağası olacağı vesaire bunlar nasıl Onları seçiliyor? toplumun içindeki insanlar seçer. Koğuştaki insanlar. Evet, koğuştaki insanlar seçer. Bazılarını idare seçer, idarenin seçtiğini de koğuşta kimse sevmez. Çünkü idarenin seçtiği adam idarenin adamıdır. Koğuşta ne olursa ona bildirir, idareye bildirir. Onun için de idarenin seçtiğini sevmezler. Ama kendilerinin seçtiği insan, içinden dürüst olanları, uzun süre yatanları seçerler. Tecrübeli insanlar seçilir, iyi insanlar seçilir. Koğuş müessiliği yapar. Koğuştaki ufak tefek sorunları, kavgaları, ayırır. Ağır, kendinin kaldıramayacağı oldu mu da zile basar, idareye teslim eder, koğuştan gönderir. Mahkumların kendi içlerinde bir kanunu var mı? Tabii var. Çok güzel bir konu. Mahkumların kendi içindeki kanunu, idarenin kanunu, devletin vermiş olduğu kanundan daha ağırdır. Saygı vardır. En başta saygı vardır. Koğuşta olan biten başka yere gitmemesi vardır. Anlatabiliyor muyum? İspiyonculuk. İspiyonculuk derler buna. İşte ispiyonculuk vardır. İspiyoncular hiç kimse sevmez. O kuralları ağır kurallardır. İşte saatinde gezeceksin, şu saatte yatacaksın, şu saatte dolaşacaksın, şu saatte yiyeceksin, şu dolap senin, burası senin kuralları vardır. Kimseye olta atarken önünden geçmeyeceksin. Çay saatinde çayını içeceksin. Onun haricinde demletme istemeyeceksin diye bazı kurallarımız yaşam ve toplumun için, oradaki insanların toplumu için koğuş müessesinin koyduğu kurallar vardır. O da cezaevi müdürüne benzer. Adalet Bakanlığı'na değil yani. Cezaevi müdürüne benzer. Cezaevinin tüzüğünden hariç, iş tüzüğünden hariç, yönetmenliğinden hariç bir de koğuşların kendi aralarındaki yönetmenlik vardır. O da koğuş müessesinin yapısına, karakterine, kişiliğine bağlıdır. Bu kuralları yıkanlara ne olur? Yıkanlar yıkılır. Ya koğuştan atılır ya dayak yer. Gider yani. Muhakkak belirli bir cezaevinin kurallarını ihlal edenler cezalandırılır. Atılır gider. Dayak yer, kafası gözü şişer, düştüm der gider. Söyleyemez yani. Gittiği cezaevinde de tanıdıkları vardır. Oraya gittiği zaman haber gider zaten. Patatesler atılır duvarlardan, bahçelere. İletişim kurulur yani. Patatesle, soğanlarla iletişim kurarız cezaevlerinde. Birbirlerimize haber göndeririz yani. O ne demek oluyor mesela patates, soğan patatesi atılması? keseriz ki yani bıçakla hafif. Kağıt koyarız. Bu arkadaş bundan geliyor diye haber gönderilir yani. Onun için hiç kimse kolay kolay yanlış yapmaz. Tüzüğün dışına çıkmaz cezaevinde mahkumlar. Genelde bütün cezaevlerindeki isyanlar çocuk koğuşu, kadın koğuşuyla başlar. Patatesler atılır, hazırlık yapılır. Herkes oylanır. Katılmak isteyenler haber gönderir. İsyanlar başlar, tabaklar vurulmaya başlar, camlar kırılmaya başlar, yataklar yanmaya başlar. Kaç isyana tanık oldun? 10-15 oldu. Bunların içerisinde 7 tanesi ölümlerle sonuçlanan isyanlar. Diğerlerinin hepsi ufak tefek bastırma, idare tarafından bastırılarak, askeriye tarafından bastırılarak, askeriye güvenliği sağlayan askeriye de cezaevlerinin askeriye tarafından bastırılarak 7 tane oldu. İdare tarafından bastırılarak oldu. Kötü koşullardan dolayı mı isyan yaşanıyor? Tabii ben de yaptım. Tek başıma Otantı'da isyan yaptım. Yatakları, kapıyı kilitledim. Yatakları, dolapları yığdım. Tek başıma bana bir koğuş vermişlerdi. O koğuşta savcıya, müdüre saldırdım. Elektrik çektim dolaplara, kapı demirlerine. İçeriye kimseyi sokmadım. Ben dedim neden yatıyorum suçsuz yere. Bunun için beni hemen anlaştık. Ringe bindirdiler. Başka cezaevine gönderdiler. Kaç cezaevi değiştirmişsindir? Vallahi sayısını ben de bilmiyorum. Manisa, Adıyaman, Muş, Bingöl, Bitlis, Elbistan, Adana eskisi, F tipi, yeni tipi, Bursa, Silifke, Osmaniye, Niğde, Nevşehir, Kırşehir,
Eskişehir, Diyarbakır, Erzurum, Elazığ. Hani gezdiriyorlar. Her cezaevlerine gidiyorsun. Sevk. Adalet Bakanlığı yönlendiriyor. Sen de gidiyorsun yani. Bunu hiç engelleyemezsin hangi şehir diye. Kura çekmiyorsun. Ben hiçbir zaman kendi isteğimle bir sevk yazmadım. Bilemedim yani kendi sevkimle. Hep idare tarafından gönderirdim. Açlık grevlerinden dolayı çünkü. Birden fazla defa açlık grevine 27'yi geçti benim açlık grevleri. Hem de ben öyle bir günlük, 2 günlük açlık grevlerine girmiyordum. Ben girdim 3 ay. Sadece limon, işte bir sigaradan vazgeçemiyordum. Limon, şekerli su, idare veriyordu zaten bunları. Şekerli su, limon, ayran, bunun haricinde başka bir şey yok. Cezaevinde tüm mahkumlar eşit mi? Zengin mahkum, fakir mahkum ayrımı var mı? Yaşamımızın bir konusudur bu. Yaşantımızın bir konusudur bu. İngiltere'de de lordlar var. Üst tabaka insanlar, alt tabaka insanlar var. Türkiye'nin de genelinde her yerde vardır. Zenginlik, fakirlik ayrımı vardır. Ama cezaevinde de var zenginlik, fakirlik ayrımı. Zengin koğuşları vardır, fakir koğuşları vardır. Zengin koğuşlarına her türlü telefonlar, her türlü ihtiyaçlar tanınır. Onlar yapılır yani, göz yumulur. Zenginlik koğuşlarındaki insanların yaşantıları farklıdır. Bir garibanın yaşantısı farklıdır. Hatta şunu da söyleyebilirim ki çekinmem. Dışarıdan bile getirebilirler yani. Zengin mahkuma. Her türlü imkan yani. Anlatabiliyor muyum? Bunu detaylı olarak. Sen Karısıyla bile odada kalabilir. Başka bir dostunu da getirip kalabilir. Ama bu onlara tanınan haklar. Evet, çünkü nereden biliyorsun dediğin zaman bana birisi geldi. Südyen, kilot, boncuktan ör dediler bana. Ben de ördüm, verdim. Dansöz elbisesi ördütürdüler. Neye dedim bu? Bana dedi ki böyle böyle dedi. Zenginlere dışarıdan bunlar bile geliyor. Peki cezaevinde gördüklerinden, yaşadıklarından sonra idam cezası ile ilgili ne düşünüyorsun? İdam insanlık dışıdır. Düşünebiliyor musunuz? Bir insanı ömrünü alıyorsunuz. Cinayettir. İdam cezası da cinayettir. Bir insanı öldürmek, infaz etmek, idam cezası cinayettir. Onu suçsuzken öldürmek de 1000 cinayettir. Bir insana idam edilirken gördüm. İnfaz bahçesinde müşahedeydim. Hücre müşahedeleri infaz bahçesine bakar. Bunu herkes bilir yani. Gözümle gördüm. Ve sabahleyin mahkemem vardı. Mahkemeye giderken çocuğunu kucağında kadını gördüm. Sordum, dedim ki bu kim, bu kadın ağlıyor? Cezaevinin önünde. Gardiyana sordum, dedi ki kocası infaz edilen. Bir insanı kapalı bir yerde tutmak sence onu rehabilite ediyor mu? Şimdi sana şunu söyleyeyim. Çok güzel bir soru. Bunu yapması için insanın her türlü insanlarda değil. Bunu idare tarafından, devlet tarafından onu topluma kazandırmak gerekir. Onu kişiliğini buldurmak gerekir. Kişiliğini vermek gerekir. Özünü, insanlığını, kendini bulmasını sağlamak gerekir. Kendini bulmayıp toplumda bir yere bırakırsan söyleme sahip. Ben sana şunu basitçe söyleyeyim. Biz çobanız. İkimizin önünde 20 tane koyun var. Bıraktık gitti. Birinin çayırına gider, biri başka yere gider, biri başka. Ama bunları dengeli olarak beraber güdersek kimseye de zarar, kimsenin ekinine de çimine de zarar vermeden onları kendi yerinde otlatıp karınlarını doyurma imkanımız olur. Anlatabiliyor muyum? Bunları da cezaevindeki kişiliklerine göre bulacaksın. 5 parmağın 5'i bir değil. Çeşit çeşit suç var. İnsanları adapte etmek, insanları topluma kazandırmak istiyorsak, toplumda onların cezaevindeki psikolog uzmanlarının, psikiyatristlerin en büyük görevidir. İnsanlarla diyaloğa girmek, insanları kendine kazandırmak. Ben cezası bitmiş, bırakın gitsin. Topluma kazandırılırsa, rehabilitasyon yapılırsa, etrafı sarılırsa, güvence altına alınırsa, iş sahası, toplumda yaşantı sahası verilirse
hayatı kazanır. 33 sene içeride kaldıktan sonra dışarı çıktığında seni en çok şaşırtan insanlarla ilgili, toplumla ilgili neler oldu? İnsanların tutumu ve davranışları. Bir insan 33 sene cezaevinde yattıktan sonra dışarıya topluma adapte olması için insanların kendine bakıyor hissi. Acaba kendine bakıyor, toplumda yadırganıyor muyum? Ayrım mı var? Anlatabiliyor muyum? Seviliyor muyum? Sevilecek miyim? Arkadaşım olacak mı? Bu hisler var yani. Ama insanlar baktığı zaman tuhaf tuhaf bakanlar oluyor. Ben bunu anlatayım sana. Ankara'ya gidiyorum. Yanımda birisi oturuyor. Bir adam. Nereye gidiyorsun dedi. Ankara'ya gidiyorum dedi. Niye gidiyorsun dedi. Bakanlığa gidiyorum dedi. Neden gidiyorsun dedi. Dedim işte cezaevinde uzun süre yattım. Yeni tahliye oldum. Yeni tahliye oldum. Suçsuz yere yattım dedim 33 sene. Adam yanımdan kalktı, arka koltuğa gitti. Oradan ikide bir de aradan bakıyorum. Ben de dönüp bakıyorum koltuktan şöyle, ara boşluk var. Burada da insanlar var, orada da insanlar var. Şöyle dönüyorum, bakıyorum, bana dönüyor, bakıyor, bana geri çekiliyor hemen. Bakıyor bana, geri çekiliyor. Ya bir toplumun bir şeyi, bu bana yara oldu yani. Benim buradan yanımdan kalkması bana hakaret gibi geldi. Küfür gibi geldi. Anlatabilir miyim? O adama diyecektim ki yakasını tutup, ben sana ne yaptım? Ne zarar gördün? Beni tanıyor musun? Beni biliyor musun? Yok. Niye böyle davranıyorsun? İnsanların birazcık da toplumda insanlar cezaevinde çıkmış diye hor görmek, insanı yadırgamak, insanı ayırmak iyi bir şey değil. Bu kadar güzel insanların ve içeriden çıkan güzel kardeşlerimizi yadırgamak, toplumdan uzaklaştırmak, teşhir etmenin anlamı yok yani. Yatacak yerim olsun, karnım doysun diye özellikle cezaevine girenler var mı? Var tabii. Mevsimlik suçlar var cezaevine girmek için can atan, yani kışın. Genelde kışın soğukta dışarıda kalan evsiz insanlarımızın ufak tefek cam kırıp, onlar hakimden savcıdan verileceği cezayı daha iyi biliyorlar. Ona göre suç işliyorlar. 6 ay yatıyorlar, yazın çıkıyorlar. Onlar mevsimlik suç diyoruz yani. Çok insanlar var. Güzel insanlar var. Dışarıda kalmış diye yadırgamayacaksın yani. Sokakta kalmış diye bir insanı insan olarak ayağı yalnız yaradan ayırır. Bunu defalarca söylüyorum. Her zaman da söylerim. Her zaman fırsat buldukça da söylüyorum yani. Ama bu insanlarımız toplumda iş bulamıyorlar. Yatacak yerleri yok. Kalacak yerleri yok. Karnı aç. Ne yapacak? En güzel yer sığınma yeri, cezaevi. Cezaevine girecek, suç işleyecek. 6 ay yatacak. Mis gibi yemeğini yiyecek, banyosunu yapacak, duşunu yapacak, çıkıp gidecek. Yazında gene sokakta yatabilir her yerde, denizde yıkanabilir. Sen hiç evsiz kaldın mı cezaevinden çıktıktan sonra? Tabii canım, çok kaldım ya, nasıl böyle kalmam. Ben hala yani yeni tuttum evi, inşaatta kaldım, inşaatlarda yattım, yalan söylemeyeyim. Şimdi benim Allah'ın bildiği, Yaradan'ın bildiğini de, insanların bildiğini de, yalanı ben sevmiyorum zaten. Sokakta yattım. Ankara'da, Bursa'da da otellerde kaldım. Çalıştım ama tespih sattım. Ama satmadığım gün, otel paramı kazanamadığım gün sokaklarda kalıyordum. Garajlarda kalıyordum. Peki hapisten hiç kaçmaya çalıştın mı? Ben çok arkadaşım firarını başardılar, kaçtılar ama geri geldiler. Çünkü dışarıdaki firar içerideki hayattan daha kötüdür. Ben bunun bilincindeyim. Ve bilincinde olduğum için de bir gün düşünmedim. Ben bugün diyelim firar ettim. Bir bekçiyi gördüm, aha diyorum bana mı geldiler? Korku içinde. Korku içinde. İşte ben korkuyu sevmediğim için. Gördüm dalından koparıp gülü, göğsüne bağlayan çalılar gördüm. Dışarıda gezerken binlerce deli, içeride nadide deliler gördüm. Düşmüşler peşine zahmetsiz avın, kelekler bilirim altları kavun. Sallasam yıkılır virane evin, içinde nadide halılar gördüm. Aç dudak çatlamış sararmış beniz, ölü ya yaşıyor aldırma henüz. Duygusuz ve hissiz kişiler gördüm. Sen sarayda handa yaşarken, ben hücre köşelerinde özgürlük için yaşarken öldüm.